Öncelikle çok heyecanlıyım. Karşımda 2 tane kamera var. Ben çok heyecanlandım. Şimdiye kadar bizim memlekete gelmemiş bu sizin TRT'ci. Ne anlatacağımı biliyorum ama cümle kurmakta şu an zorlandım. Ben Seher Arslanboğa, 22 yılı bitirdim Rimex Paşa Kuşadası ofisinde. İlk başladığım ofis çok keyifli bir ofis. Kendimi aile bireyi olarak hissettiğim bir ofis. Ama son 2-3 yıldır hep diyorlar ki 22 yıl, 20 yıl aynı ofis. Bu süreç nasıl işledi, kendini nasıl hissediyorsun ya da hiç pes ettiğin dönem olmadı mı? Remax'a başladığımda ben ofis yöneticisi olarak başladım. Daha önce de o dönemki brokerım Yusuf Murat Genç'le zaten çalışıyordum. Birbirimizi tanıyorduk. Ofis yöneticisi olarak başladım ama o kadar hareketli bir yapım var ki doğru düzgün ofiste durmuyordum. Öğrenmeye aç, diğer ofisler ne yapıyor, nasıl ilerliyor, süreç nasıl gidiyor. Çünkü günümüz sektöründe yapmış olduğumuz bu meslek çok güvenilir gelmiyor birçok kişiye. O yüzden kurumsal bir firmada bu işi yapmak nasıl ilerler? Çok soru işareti vardı. Her yerim soru işaretiydi. Bunu aşabilmem için de işte Ankara ofislerine gittim. Ankara'da eğitim aldım. İlk eğitimimi. Sonrasında İzmir ofisleri, işte genel müdürlükte ufacık şeyde onları arayarak ve onları ziyaret ederek çalışma şekillerini öğrenmeye çalıştım. Bu süreç 1,5 yıl kadar sürdü ofis yöneticisi olarak çalışmam. İlk 1. yılımda Anadolu bölgesinde en iyi ofis yöneticisi ödülünü almıştım. Ama bu bana yetmedi. Danışman olmam, sahada olmam, insanlarla iletişim kurmam gerekiyordu. İletişimin iyi olduğunu düşünüyorum ve her şeyi çözebileceğimi düşünüyordum. Bu işe adım attığımda ilk eğitimimi aldım, geldim. İletişimimden kaynaklı bir tane satılık portföyle geldim ve portföyün yeri çok güzel. Eğitimde aldığım işte yetkiyi aldım, afişe astım ve afişe asıp ilanlara girdim. İlanlara girdiğinde sanki o ilandan her gün birkaç kişi arayacak, bir tanesi gelecek eve bakacak ve eve alacak. Dışarıdan bakıldığında böyle görünüyordu. Ama o portföyü alırken rakam belirlemek bir süreçti. Piyasa değerini çıkartıp mal sahibini ikna etmek benim için bir süreçti. Ve ikna olduktan sonra pazara çıktığımda ilan ve afişin yetmediğini gördük. Bunu da zaten eğitimlerde söylüyorlardı. Eğitimde aldığım bilgiler doğrultusunda o portföye bir haberim var mı broşürü, yani bu ev satılık, o haberiniz var mı diyerek özellikleri yazılı bir broşür hazırlatıp tek tek kapı çalarak o bölgede dağıttım. Bu kartlardan gelen bir müşterime de gece 9'da, yani akşam 9'da gösterdim ve pazarlık başlattık. Benim için çok kolay olmuştu aslında. Çünkü çok zorlanacağımı, işte pazarlık kapatmada sıfırım. Ama şunu öğrendim ki arada alıcı ile satıcıya köprü olmak, neyse onu aktarmak, kendi yorumumu katmadan iletişimi kurmak doğru sonuca ulaştırdı. Satışı tamamladım. Her iki tarafta bu durumdan memnun kaldı. Sonrasında yine aynı döngü. Yine aynı döngü. O zaman dijital pazarlama hiç yoktu. Bir Facebook vardı. Onda da herkes işte ilkokul arkadaşlarını buluyor, ortaokul arkadaşlarını buluyor, çocukluk arkadaşlarını bulduğu bir sosyal medyaydı. Fakat süreç geçtikçe ilk 5 yıl bu arada gerçekten çok zorlandım çünkü aracım yoktu. Her yere dolmuşla gidiyordum. Yer göstermelerine ya müşterimin aracıyla ya müşterimle birlikte dolmuşla yer gösterimi yapıyorduk. Şimdiki kadar birçok şey bu kadar kolay değildi. Gazete ilanlarımız vardı. Portföy alıyorsun, afiş asıyorsun, ilana giriyorsun, gazete ilanı veriyorsun, broşür dağıtıyorsun ve sürekli alanda olman gerekiyordu. İşte mesela Kuşadası'nda Meram bölgesi dediğimiz bir bölge var. 2. yılımda hiç unutmuyorum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde o bölgedeki hane sayısı kadar karanfil hazırlatıp asansör yok, 5 kat indik çıktık. O zamanki Yusuf Bey brokerım, o da bana destek olmuştu. Nefes nefese kalmıştık ama bilinirliğimi arttıracak karanfil dağıtan kız oldum bir süre Remax'ta. Ofise geldiklerinde ya bizim eve karanfil getiren bir kızımız vardı, biz onunla görüşmek istiyoruz.
Bir sonraki ay farklı bir şey dağıtmaya başladım kart vizitimle. Ramazan geldi, hurma dağıttım kart vizitimle birlikte ve satışa almış olduğum mülklerin bölgesinde de tüm öğretilen çalışmaları yaptım. Tabii ki bunları yaparken bir maliyet gerekiyor. O dönemler yeni başladığım için şunu anlayamıyordum. Kazanıyordum ve kazandığım para o kadar tatlı, yemesi o kadar tatlı geliyordu ki işe yatırım yapacak maddi birikim ayırmıyordum. Ve hep eksiden bu maliyetleri karşılayıp borçlanıyordum. Borç baskı yapıyordu. Daha çok çalışmam gerektiğini hissediyordum. Kazandığımda rahatlık bölgesindeydim çünkü ödemelerimi yapıyordum, cebimde param kalıyordu. Hadi nereye gidelim? Şurada şunu alalım, buradan bunu alalım. Yani paranın hesabını yapmadan o parayı harcıyordum. Birikim de yaptırmıyordu. Belli bir süre sonra fark ettiğimde şunu yapmaya başladım. Dijital pazarlama ön plana çıkmaya başladı. Ama ben hala o broşürü dağıtıyorum. Bilinirliğimi devam ettirmek için dijital pazarlama kanallarını kullanıyorum. Bu süreçte çok işi bırakma şeyine geldim. Hangi dönemler geldim? 2 ay satış yapamadım, param kalmadı, borçlandığım yerler var, ödemelerimi yapacağım. Yok ya ben bir maaşlı iş bulmam gerekiyor deyip o an bir satış oluyordu ve ayrılmaktan vazgeçiyordum işten. Ya da müşterinin isteklerine cevap vermek, çok fazla istek var, olmayanı istemek ya da pazarlık aşamasından satışa döndürememek, kapatamamak, kapora alıyoruz bir şekilde bir yerde bir şey oluyor ve kapora iadesi yapıyoruz. Bu süreç o kadar çok yoruyordu ki o dönemlerde ben bu işi yapmak istemiyorum, ben bu işi bırakacağım dediğim noktalara geldik. Ve şu an bakıyorum ki 22 yılı doldurmuşum. Aynı ofiste, Rimex Paşa Kuşadası ofisinde devam ediyorum ve severek yapıyorum işimi. Bu arada alanda çok fazla değilim belki ama dijital pazarlamada bilinirliğimi artırabilecek her şeyi yapıyorum. Bu süreçte edindiğim tecrübelerden her yaptığım, her kazandığım paranın 1/4'ünü pazarlama faaliyetlerine, 1/4'ünü de kendimi rahat hissedeceğim, özgür hissedeceğim, meslektaşlarımla tanışabileceğim ya da yeni insanlarla tanışabileceğim alanlar yaratmada kullanıyorum. Bu da sürekliliğimi, heyecanımı diri tutan şeyler oluyor. Bu iş gerçekten 3 yıl, 5 yılımda çok beni zorlasa da, çok parasız kalmış olsam da beni hep pes etme noktasından artıya geçirip ya ben bunu yaparım dedirtip bu zamanlara getirdi. Şimdi de bakıyorum gerçekten okullarda, üniversitelerde emlak yönetimi dersleri var. Bizim dönemimizde yoktu. Artık bir meslek olarak kabul edilen bir durum gayrimenkul danışmanlığı ya da halk dilinde emlakçılık. Bir evi satmak gerçekten satış sürecine hazırlamak bir emek. Satış aşamasına gelip satış sonrasındaki emek ayrı bir süreç. O yüzden de hayatıma kattığım bu meslekte önce müşteri, sonra abla, abi, bağ kurduğum o kadar çok müşteri olarak gelen insanlar, iyi insanlar var ki iyi ki zamanında pes etmemişim. İyi ki bu işte kalmışım. Bu işe başlamak isteyen yeni arkadaşlara da asla başladığınızda zorluklardan kaynaklı pes etmeyin. İşimizi iyi yaptığımız sürece o döngü dönüyor. İşimize duyduğumuz saygı olduğu sürece o döngü dönüyor. Kendi işimi yapıyorum Rimex Paşa çatısı altında. Ama hiçbir zaman 11'de ofise gelmedim. Bir başkası için maaşlı çalışırken eğer 8.30-9'da işbaşı yapma zorunluluğum varsa bu kendi iş disiplinimde de aynı oldu. Her gün sabah 9-9.30'da ofisteyim. Ege bölgesindeyiz, Kuşadası'ndayız. 12'ye kadar telefon görüşmesi yapmak, turistik bir bölgede olduğumuz için, rahat olan bir bölgede olduğumuz için pek mümkün olmuyor. Hayat burada 11'den sonra başlıyor neredeyse. Bu süreci
ise ofis işlerimle, günlük yapılacak iş planlarımla geçirip sonrasında görüşmelerimi yapıp randevularımı ve gün içinde ayarladığım programa uyuyorum. Bunun dışında size ne söyleyebilirim bilmiyorum ama gerçekten işimi çok seviyorum.